Merhaba, bu kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün size özel olarak derlediğimiz metinlere bakarak Kürtçe ile Almanca, İngilizce gibi diğer Hint-Avrupa dilleri arasındaki o ilginç hatta şaşırtıcı bağları konuşalım diyorum. Merhaba. Evet, oldukça ilginç bir konu. Elimizdeki derlemenin başlığı metin yapıştırıldı. Amacımız ne? Kürtçenin dilsel köklerine biraz daha yakından bakmak, bu bağlantılar dil öğrenirken size ne gibi kolaylıklar sunabilir onu görmek ve tabii bir de Kürdistan coğrafyasındaki o tarihsel yerine de değinmek. Hemen girelim mi konuya? Kürtçe biliyorsunuz yani Hint-Avrupa dil ailesinin İrani kolundan geliyor. Çok eski bir dil. Evet, kadim bir dil gerçekten. Evet, Kurmanci, Sorani, Zazaki gibi lehçeleri var ve tarihsel olarak Kürdistan dediğimiz yani günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye topraklarına yayılan bir coğrafyada konuşuluyor. Evrilmiş bir dil. Ki bu coğrafya aynı zamanda Hint-Avrupa dillerinin de önemli geçiş güzergahlarından biri olmuş tarih boyunca. Aynen öyle. Evet, işin zaten ilginç yanı da biraz burada başlıyor. Kaynaklarınızdaki bilgiler sadece kelime benzerliklerini değil, yani bu coğrafyada binlerce yıldır süregelen ortak tarihi ve kültürel etkileşimleri de aslında gösteriyor. Evet, yani bu dil bağları dediğiniz gibi çok daha derin bir hikayenin sanki yüzeydeki izleri gibi. Kesinlikle öyle. Peki bu izlerden birkaçına daha yakından bakalım mı? Kaynak metinlerde gerçekten dikkat çekici örnekler var. Mesela Kürtçe hebun kelimesi, Evet, sahip olmak. aynen Almanca'da haben, İngilizce'de to have ile aynı kökten geliyor. Ya da karin, hani yapabilmek fiili. Könen, can. Evet, Almanca können, İngilizce can ile akraba. Şimdi bunlar sadece tesadüf mü yoksa işin bilimsel bir açıklaması var mı? Yok yok, kesinlikle tesadüf değil. Bu ortak bir dilsel atadan miras kalan yapılar. Kaynak metinlerinizde başka örnekler de vardır muhtemelen. Var. Mesela Kürtçe, Erde Almanca, Earth İngilizce, evet. sterk, Kürtçe, Stern Almanca, Star İngilizce. hatta zamirlerde bile tu, Kürtçe, du, Almanca. Tau ya da işte modern İngilizce'de you. Bunlar yani çok net bir şekilde bu dillerin aynı aileden geldiğinin canlı kanıtları gibi duruyor. Peki bu ortak köken teorisi nasıl açıklanıyor kaynaklarda? Yani nereden geliyor bu aile? Şöyle, metinler genelde iki ana hipotezden bahsediyor. Birincisi Kurgan hipotezi. O diyor ki Karadeniz'in kuzeyindeki steplerden yayıldı bu diller. Hmm, İkincisi ise ki bu bizim konumuz açısından daha ilginç olabilir, Anadolu hipotezi. Bu da dil ailesinin ana vatanını Anadolu ve Mezopotamya, yani bugünkü Kürdistan coğrafyasını da büyük ölçüde içine alan bölge olarak görüyor. bu çok daha farklı bir bakış açısı. Evet, kaynak metinleriniz özellikle bu ikinci hipoteze göre Kürtçenin sadece bu ailenin bir üyesi olmadığını, potansiyel olarak kurucu bir parçanın konuşulduğu topraklarda yer aldığını vurguluyor gibi. Yani kökene daha yakın bir konumda belki de. Olabilir, evet. Bu da tabii dile sadece bir iletişim aracı olarak değil de adeta insanlık tarihinin dilsel hafızasını taşıyan bir miras gözüyle bakmamızı sağlıyor. Bu gerçekten çarpıcı. Peki, tamam. Bu dilsel akrabalıklar var, köken teorileri var. Ama tüm bunlar sizin için yani bizi dinleyenler için pratik olarak ne ifade ediyor? Günlük hayatta bir karşılığı var mı? Var tabii. Kaynak metinleriniz bu noktaya da değiniyor anladığım kadarıyla. Şöyle ki bu dilsel yakınlık Kürtçe bilen birinin Almanca, İngilizce gibi diğer Hint-Avrupa dillerini öğrenmesini ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Nasıl yani? Kelimeler benziyor diye mi sadece? Sadece o değil, ortak kelimeler tabii ki bir avantaj ama benzer gramer yapıları da var. Bu da yeni bir dil öğrenirken sağlam bir temel oluşturuyor. Hatta kaynaklarda özellikle Avrupa'daki Kürt gençlerinin bu dilsel sermayeyi kullanarak daha kolay çok dilli hale gelebildiği belirtiliyormuş. Anladım. Yani tanıdık sesler, tanıdık yapılar öğrenme sürecini hızlandırıyor. Aynen öyle. Bir aşinalık hissi veriyor en başından. Peki bu dilsel yakınlık öğrenmeyi kolaylaştırsa da kaynak metinler bu dilin yolculuğunun her zaman çok da pürüzsüz olmadığını söylüyor sanırım, değil mi? Tarihsel olarak bazı zorluklar yaşanmış. Evet, evet. Metinlerde o konuya da yer verilmiş. Kürtçenin tarihsel olarak konuşulduğu, işte Türkiye, İran, Suriye gibi ülkelerde çeşitli dönemlerde baskılarla karşılaştığı, eğitim sisteminden dışlandığı, kamusal alandaki kullanımının sınırlandırıldığı gibi ifadeler yer alıyor. Tabii biz burada şunu belirtelim. Yalnızca kaynak metinlerde yer alan bu iddiaları aktarıyoruz.
Herhangi bir politik görüşü destekliyor veya karşı çıkıyor değiliz. Elbette, amacımız kaynaklardaki bilgiyi aktarmak. Aynen, ama aynı metinler şunu da ekliyor. Son yıllarda özellikle Irak, Kürdistan bölgesinde ve diasporada Kürtçenin statüsü konusunda olumlu gelişmeler de yaşanmış. İşte üniversitelerde bölümler açılmış, medya ve yayıncılık da daha görünür hale gelmiş. Anladım. Yani hem zorluklar hem de yeni fırsatlar bir arada mevcut. Evet, kaynaklar böyle bir tablo çiziyor. O halde şöyle bir toparlayalım isterseniz. Kürtçe ile diğer Hint-Avrupa dilleri arasındaki bu bağlar sadece dil bilimciler için böyle akademik bir merak konusu değil. Değil, kesinlikle değil. Aynı zamanda binlerce yıllık ortak bir tarihsel ve kültürel mirasın da kanıtı gibi duruyor. Kaynak metinlerinizde sanırım bunu vurguluyor. Bir dili korumak aslında bir halkın kimliğini, kolektif belleğini yaşatmak demek. Çok doğru. Ve bu sadece belirli bir grup için değil, aslında hepimiz için. Yani tüm insanlığın ortak dilsel ve kültürel mirası için bir zenginlik. Kaynaklar, bu tür dilsel köprülerin farklı kültürler arasında karşılıklı anlayışı, empatiyi güçlendirme potansiyeli taşıdığının da altını çiziyor. Yani farklılıklar kadar ortaklıkları da görmek önemli. Kesinlikle. Peki bu incelemeyi bitirirken dinleyicilerimizin aklında kalması için şöyle bir soruyla bitirelim mi? Kaynak metinler dilsel bağların, anlayış köprüleri kurabileceğinden bahsediyor ya. Evet. Acaba sizin bildiğiniz, konuştuğunuz diller arasındaki bu tür gizli bağlantıları, ortak kökleri fark etmek, günümüzün bu kadar kutuplaşmış dünyasında birbirimizi daha iyi anlamamıza nasıl bir katkı sunabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de.